Grandland. Grandland X'i kaldırmışlar abi. Hazır mıyız abi? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Opel Grandland ile birlikteyiz. GS donanımla birlikte bizlerle olacak aracımız 2024 model ve şu anda 1000 kilometreyi daha henüz yeni geçti. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlayalım ama videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Opel yeni bir tasarım diline hakim, şu anda tüm araçlarında bu tasarım dilini kullanıyor. Opel Vizör adını adlandırdığı kapalı ızgara bana çocukluğumdaki Transformers filmlerini andırıyor doğrusu. Ön kaput üzerinde 3 tane çizgimiz var. Hemen altında siyah parçamız ve üzerinde kromaj detaylarımız var. Tamponumuz ve tamponun altında yine siyah bir parçamız var. Bunlar aracın daha modern gözükmesine katkı sağlamış. Far tasarımına geldiğimizde gündüz led farları çok güzel duruyor. Bu araç GS donanımda, Ultimate donanımda aynı zamanda led ışıklarımız da geliyor. GS donanımda sis farımız bulunmuyor ve burada hava girişini andıran bir parçamız var. Bu da şık duruyor. 225-55-18 inç çapında jantlarımız var. Michelin E-Prime'si, performansını da sürüşte merak ediyorum. Şehir içi sürüşlerde hem ön tarafta park sensörümüz var hem de yan tarafta park sensörümüz var. Bu özellikle şehir içinde sıkışık trafikte çok işe yarıyor. Bu aracı kış şartlarında kullanmayı çok seveceksiniz. Diğer özelliklerinden bahsedeceğim ama ön camda ısıtıcımız var ve harika çalışıyor. Bu arada aynalarımız pırıl pırıl parlıyor. Araçta çift renk hakim, siyah ve ana renk gri. Üst taraf siyah, çıtalarımız var. Kapının üzerindeki hattımız da siyah ve alt tarafta kaldırımlara çarpmalarda hasarı önleyecek yine burada plastik malzemelerimiz var ve kapıyı açtığınızda paçalarınız kirlenmeyecek. Batuhan Bey sordu neden paçalarımız kirlenmiyor diyor. Bakın şurada bir parçamız var. Bu uzantı altına kadar geliyor. Özellikle siz offroad sürüşler yapıyorsanız veya kötü bir yerden geçtiyseniz aracın sadece dış kısmı kirleniyor. Fakat iç kısmı şöyle göstereyim. Oturduğunuzda, indiğinizde, bindiğinizde biraz kafamı da çarptım ama olsun. Paçalarınız kirlenmiyor. Ön ve arka kapı üstlerinde plastik parçalarımız var. Bu da şehir içinde oluşacak küçük hasarların daha masrafsız bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu arada jant tasarımında çok beğendim. Aracın sahibi bir hususu özellikle vurgulamamı istedi. Arka disklerin üzerinde hemen şöyle göstereyim bir pas oluşumu meydana gelmiş ve bu araç sadece 1000 kilometrede. Eğer sizin aracınızda da varsa lütfen belirtin. Bunu da Opel yetkililerine bildirmiş olalım. Çok güzel. Arka tasarıma baktığımızda balık sırtı antenimiz, arkasında spoilerimiz ki görüş açısı oldukça yeterli. Grandland yazımız piyano bilek renginde, alt tampon parçamız çok şık duruyor. Bakalım egzozlar gerçek egzoz mu? Şöyle bakalım abi, değil. Onu alttan al abi. Egzoz çıkışlarımız sahte. Arka aks bağlantılarımız torsiyon çubuklu ve burada reflektörlerimiz çok güzel duruyor. Anahtar cebimizde, araca yaklaştık ve ayağımızı şöyle altından gezdirdik ve kapının açılmasını bekliyoruz. Elektrikli olarak açılıyor. Ayarını yapabiliyoruz. 514 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Yükleme işlemimiz burada biraz var. Fakat yüksekliği de kullandığınızda sedan araçlardan çok daha iyi bir bagaj hacmine sahip olacaksınız. Ben bir deneyeyim. Koltuklarımızı yatırdığımızda 1562 litre gibi devasa bir hacme ulaşmış oluyoruz. Bagajda malzeme kalitemiz oldukça yeterli. 4 tane kancamız, bir ışığımız ve sağ ve sol tarafta küçük malzemeleri koymak için bir alan sizlere tahsis edilmiş. Şimdi bagajımız alt tarafta, onu üste getirelim ve nasıl olduğunu görelim. Şu şekilde. Bu şekilde de kullanıp alta kırılmasını istemediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hemen şöyle de açmışken gösterelim. İlk yardım kitimiz, yarım boy stepnemiz ve burada yine kullanabileceğimiz bir havuzumuz var. Ne yazık ki burada yalıtım malzemesi kullanılmamış. Bagaj yükseklik ayarında nasıl yaptığınızı hemen size göstereyim. Bastım, aşağıya geldi. Durdurdum. Şu şekilde. Kırmızı düğmeye 3 saniye basıyorum. Bir ses gelecek. Geldi ve şu anda hafızaya aldı. Şimdi kapatalım. Bu sefer manuel olarak açacağım. Burada bir düğmesi var. Bastım, çektim. Hafızaya almış olduğu yüksekliğe kadar geldi. Tekrar eski pozisyonuna getirmek için yukarıya kaldırıyoruz. Daha sonra yeniden hafızayı alıyoruz.
İşlem burada bitiyor. Arkada yine iyi gizlenmiş bir kameramız var. Ultimate donanımda hem önde hem arkada 360 derece görüşü destekleyen kameralarımız var. GS'te sadece arkada kameramız bulunuyor. Motora geçmeden önce hemen aracı çalıştıralım. PSA grubundan tanıdığımız 1.2 litrelik motor bu araçta da bulunuyor. 130 beygir ve 230 Nm torka sahip 8 ileri tam otomatik şanzıman motora eşlik ediyor. Motor kaputumuzu açtık. Ne yazık ki burada bir amortisör yok. Pek çok C segmenti SUV'da olduğu gibi olmasını isterdim. Fakat yalıtım anlamında Opel mühendisleri çok iyi çalışmışlar. Bu arada motorun da 3 silindirli olduğunu belirtmek isterim. Opel mühendisleri bazı hususlarda ince düşünmüşler. Silecek suyunun hemen üstüne bir filtre koymuşlar. Bu şekilde olası bir kirliliğin önüne geçmişler. Motor oldukça alçak bir konuma pozisyonlandırılmış. Bu ağırlık merkezini aşağıya çekiyor ve aracın dinamiklerine etkisi olacaktır. Burada eleştireceğim sadece bir nokta var. Hem sağ tarafta hem sol tarafta iki yer boş bırakılmış. Burası bir plastik malzemeyle kapatılabilirdi. Şimdi motor kaputumuzu kapatıyoruz ve ses yalıtımının ne kadar iyi olduğunu görelim. Canı acıdı mı? Yine güzel bir özelliğinden bahsedeceğim. Sileceğin hem sağında hem solunda su püskürtme nozzle'ları var ve bunlar çok güzel çalışıyor. Siz sileceği çalıştırdığınızda hem aracın diğer tarafına hem de yayalara veya başka araçlara su sıçramıyor arkadaşlar. Anahtardan da biraz bahsetmek istiyorum. Aracın yanına yaklaştığınızda kapılar otomatik olarak açılıyor. Herhangi bir düğmeye, tuşa basmanız gerekmiyor. Anahtar üzerinden bagajı açabilirsiniz. Elbette kapatabilirsiniz. YouTube'da yorumlarda gördüm. Camları kapatıyor mu diye sormuşlar. Ben de bilmiyorum. Hadi bakalım cevabını alalım. Önce bir camları açmayı deneyelim. Uzun basıyorum. Açmıyor. Camları açıp deneyelim. Camları yarı açtım ve şimdi aracı kilitliyorum. Bakalım camlar kapanacak mı? Gayet güzel. Araçtan uzaklaştığınızda ne yazık ki kapılar otomatik olarak kilitlenmiyor. Şimdi iç tasarımla devam edelim. Arka koltuklara şöyle bir bakış atalım. Alcantara koltuklar var ve yan taraflarında deri kullanılmış, gerçekten kaliteli hissettiriyor arkadaşlar. Sol tarafta bir cebimiz var, sağ tarafta bir cebimiz var. Bunlar da yaylı bir şekilde, güzel bir şekilde tutuyor. İleride deformasyon olmaz. İki koltuk arasında kol dayamam var. 2 bardağımı buraya koyabilirim ve her şeyden daha önemlisi arkaya buradan erişebilirim arkadaşlar. Özellikle aileler için çok önemli bir fonksiyon. Ön koltuk bana ayarlı, baş mesafem oldukça iyi, diz mesafem 4 parmak kadar yeterli. Isofix bağlantıları içinde burada güzel sabit yerlerimiz var. Işıklarımız sarı tasarlanmış. LED ışık olsaydı yine güzel olurdu. Arka tarafta yolcular için bir havalandırma çıkışımız var ve bir adet USB-C A çıkışımız bulunuyor. Arka tarafta kullanılan malzeme kalitesi sert plastik, sınıf standartlarında diyebiliriz artık. Burada deri kullanılmış, oldukça iyi bir hissiyat var. Burada da deri var. Yine bu da güzel gözüküyor. Kapı açma kolumuz ve buradaki detay çok güzel. Arkada eşyalarınızı koymak için de yeterli bir alan var. Şimdi ön panele geçelim artık. Ön kapıdaki malzeme kalitemize bakalım. Biraz daha yumuşak, daha iyi bir malzeme var burada. Yine aynı şekilde iyi bir malzeme. Tüm camlarımız tabii ki tek tuşla açılıp kapanıyor. Kumandalarımız var aynalar için ve burada hem önde hem arkada iyi bir alan var. Araç sahibimize de buradan hayırlı olsun diyelim o zaman. Yine malzemelerimi koymak için bir alanım var burada. Işıklarımı buradan ayarlayabiliyorum. Far yükseklik ayarını buradan yapabiliyorum. Ekran parlaklığının şiddetini buradan ayarlayabiliyorum. Şimdi direksiyona geçelim. Direksiyonda anlatacak çok şeyim var. Direksiyon tasarımı çok güzel. Kış aylarında rahat edeceksiniz. Çünkü direksiyon ısıtmamız var ve alt taraf hariç her yeri ısıtıyor. Pedal shiftlerimiz var. Olması gerektiği yerde. Hemen elimin altında. Direksiyonda bulunan düğmelerin de hissiyatları çok iyi. Direksiyonda kullanılan deri kaplamanın kalitesi de tatminkar. Üst tarafta kullanılan malzeme yumuşak. Burada güzel şık detaylarımız var. Havalandırma çıkışlarımız var. Yön ayarımız var. Şiddet ayarı için tamamen kapatmak gerekiyor. Torpido gözümüz oldukça derin. Ta aşağıya kadar buraya giriyor arkadaşlar. Orta konsolda 10 inçlik bir ekranım var. Manuel kumanda tuşlarım var. Bunlar sürüş güvenliğini artıran ekipmanlar. Alt tarafta bir malzemeliğim var. Hemen içerisinde USB-C A ve 12 volt güç çıkış soketimde bulunuyor. Burada kullanılan malzeme piyona bilek çizilmemesi için biraz gayret gösterin. Park frenini buradan açıp kapatabiliyorum. Şerit takibi buradan açıp kapatabiliyorum. Start stop sistemini buradan açıp kapatabiliyorum. iToggle adı verilen vites seçici de burada neredeyse vites kolu yok. Elbette elektronik bir park frenim var ve sürüş modlarını buradan değiştirebiliyorum. Batuhan Bey, termosumu alabilir miyim? Teşekkürler.
Termosumu yerleştirdim. Ses yapmıyor, güzel duruyor. Fakat farklı bir kullanım da yapabilirsiniz. Bu malzemeyi söküp buraya istediğiniz kadar eşyayı koyabilirsiniz. Kol dayağımızın yükseklik ayarı yok fakat ileri geri hareket ediyor. Ve aynı zamanda içi de çok geniş. Şöyle gözlüğümü alayım. Elim neredeyse girdi. Bu arada üst tarafta bir gözlük saklama kabımız ne yazık ki yok. Koltukların malzeme kalitesi çok güzel demiştik. Aynı zamanda baldır desteği de var. Hem yolcu hem de sürücü tarafında ve bel desteğini şuradan elektriki olarak yapabiliyorsunuz. Burada güzel bir detay var. Ondan bahsetmek istiyorum. Emniyet kemeri çarptığında ses yapmasın diye malzemenin üzeri yalıtım yapılmış. Şehir içi turumuza başlamadan önce ekranları göstereyim size arkadaşlar. Çok şık ve netliği çok iyi ayarlanmış ekranlarımız var. Çok kaliteli durduğunu söyleyebilirim. Vites seçicimi D'ye aldım ve yola çıkıyorum. Park frenini unutsanız dahi otomatik olarak park freni iniyor. Aracın hızlanmasıyla birlikte kapılarım kapandı. Sevdiğim bir özellik. Her videoda bahsediyorum zaten. Amortisörlerimiz biraz sert fakat bu kötü bir özellik değil arkadaşlar. Özellikle viraj performansının iyi olmasını istiyorsanız, yol tutuşunuzun, sürüş güvenliğinizin iyi olmasını istiyorsanız konfordan biraz feragat etmeniz gerekiyor. Sürüş modu olarak 3 tane sürüş modumuz var. Şimdi şehir içerisinde olduğum için Eco'yu kullanacağım. Gaz pedalı tepkileri biraz daha yavaş ve aynı zamanda direksiyon daha yumuşak. Spora geçtiğimde hem pedal tepkilerim hızlanacak hem de direksiyon sertliğim biraz daha artacak. Görüş açılarından bahsetmek istiyorum. Ön tarafta iyi bir görüş açım var. Motor kaputunu ve silecekleri hiç görmüyorum. Yan tarafta aynalarımın görüş açısı çok güzel. Camlar yeterince büyük ve arka tarafta iyi bir görüşe sahibim. Pozisyon olarak da yukarıdayım. Şu an koltuk en alt pozisyona ayarlı fakat etrafa hakimim. Şehir içerisinde güvenlik önlemi olarak ön tarafta bir kamera var. Kamerayla önünüzdeki araçları ve yolcuları takip ediyor. Kör nokta uyarı sistemim var. O da güzel çalışıyor. Öndeki araca fazla yaklaşırsanız hemen size burada ikaz verip fren yapmanızı istiyor. Kırmızı ışığa geldik. Hemen start stop sistemi devreye girdi. 3 silindirli bir motorumuzun olduğunu söylemiştik. Bakalım nasıl çalışacak. Bu arada havalandırma sistemini de biraz daha düşük güçte çalışıyor. Bu da akünün gücünü yememek için. Yeşil ışık yandı. Frenden ayağımı çektim ve hemen araç çalıştı. Herhangi bir titreşim hissetmedim. Eco modda olduğum için gaz pedalını biraz ezmem gerekiyor sadece. Şimdi normal moda geçiyorum. Normal moda geçtiğimde yeşil olan panel gri tonlara büründü. Motor ve şanzıman uyumundan da bahsedeyim. Şehir içi trafikte vites geçişlerini anlamıyorsunuz. Şu an 3. viteste. Biraz gaza bastığınızda hiç vites düşürmeye de ihtiyaç kalmadan hatta şu anda 4. vitese attı. Yani motor ve şanzıman uyumu oldukça iyi ayarlanmış. Ön koltuklarımızda ısıtma özelliğimiz var. Aracın iç sıcaklığını hem manuel olarak buradan hem de ekrandan ayarlayabiliyoruz. Müzik kalitesinden de biraz bahsedeyim. 6 tane hoparlörümüz var toplamda. Ortalama bir ses düzeyine sahip. Araçta tabela okuma özelliği de var. Hemen tabelaları ön tarafa yansıtıyor. Fren pedalının hissiyatından da bahsetmek istiyorum. Ayağınızı üzerine koyar koymaz diskleri ısırıyor. Güzel bir hissiyatı var ve performansının da iyi olduğunu düşünüyorum. Şehir içi turumuzu neredeyse bitirdik. Şimdi uzun yola doğru geçiyoruz. Güzel bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Aracın hızını 90'a kadar çıkaracağım. Şu an 90'la gidiyorum. Ayağımı gazdan çektiğimde araç süzülüyor. Yelken modu var bu araçta. Fakat devir olarak 1500-1600 devirlerdeyim. Şu an motor freni yapıp da aracı yavaşlatmıyor. Şu an 80'e düştü. Eğer normal bir otomatik vites olmuş olsaydı çok daha hızlı bir sürede araç yavaşlayacaktı. 90'la gidiyorum. 1500 devirdeyim, 7. vites. 100 ile gidiyorum, 1600 devir, 8. vites. 110 ile gidiyorum, 1650 devir, 8. vites. Hafiften rüzgar sesi gelmeye başladı aynalardan ve kapıdan. 120'de 2100 devir, 130'da 2500 devir ve rüzgar sesi gelmeye başladı. 140'ta 2700 devir ve artık rüzgar sesi rahatsız edici düzeye gelmeye başladı. Biraz müzik istiyor. Şerit takip sistemim şu anda aktif. Elimi bırakacağım direksiyondan, bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şeritleri okuduğunu gösteriyor. Sağ taraf kırmızı oldu. Şeridin solunu aldı. Şu an ikisi de yeşil. Direksiyonu tutmamı istiyor. Tutmayacağım, bakalım ne olacak. Hala düzeltiyor. İkaz sesim gitti ve araç sağ tarafa doğru kaymaya başladı. Artık komuta bende. Ultimate donanımda şerit ortalama sistemi var. Bu sistemden biraz daha geliştirilmiş bir sistem. Spor moda aldım. 0-100 yapacağız. Şimdi.
100'le gidiyorum. Panik fren yapacağım. Şimdi. Çok güzel durdu. Dörtleri yaktı. Aracın istikameti sağa sola gitmedi. Performans anlamında beğendim. Bunda Michelin lastiklerinde mutlaka büyük payı var. Spor moddayız. Önümüzde güzel virajlar ve tırmanma şeridi var. Bakalım nasıl bir performans elde edeceğiz. Tabii bu bir aile arabası. Onu da unutmamak gerekiyor. 4. viteste 112'ye kadar çıktım. 115. Gayet iyi. Direksiyon hissiyatı. Güzel. Boş değil. Gövde salınımı biraz var. Gövde salınımı biraz var. Fakat normal. Önümde güzel bir viraj var. Hemen pedal shiftlerimle vites düşürüyorum. Fren. Hızlı girdim. Tam gaz. Gaz tepkisi. Evet. Çok geç geldi. ESP devreye girdi. Sonuçta bir aile arabası. Gaza bastım fakat ESP biraz sert müdahale ettiği için gaz tepkisini hemen bana vermedi. İlk defa yaşadım. Şimdi hızlanmaya devam edelim. Evet. Gövdesel olarak araç sağa sola biraz yattığı için ve arka tarafta da torsiyon çubuğu olduğu için tutunma anlamında biraz zayıflıkları var. Direksiyon hissiyatı olarak lastiklerin bıraktığını bana çok güzel hissettirmiyor. Biraz suni bir hissiyat var. Fakat bir daha söylemek istiyorum, bu bir aile aracı. Vitesimi şimdi manuele alıyorum arkadaşlar. Şurada üzerine düğmeye basmamız gerekiyor. Artık pedal shiftlerle komuta edeceğim. Evet, 4. vitese düştüm. 3'e düştüm. Motor sesim 3 silindirli bir motorun güzel bir hırıltısı var. 4'e aldım. Bastım. Tepkileri güzel. Hızlanmaları yeterli. Hafif de bayır aşağı var. Fren tepkisi de çok güzel. Yol tutuşu olarak zorlanacak bir araba değil. Siz de çok fazla zorlamayın bence. Multimedya sisteminden şimdi biraz bahsedeyim. Audio'ya bastığınızda FM ya da Spotify ne dinliyorsanız onu dinliyorsunuz. Navigasyon tuşu şu anda Apple CarPlay bağlı olduğu için gösterdi. Aracın GS donanımında navigasyon yok arkadaşlar. Telefon tuşuna bastığınızda hemen burada telefonla ilgili bilgileri görüyorsunuz. Sete bastığınızda araçla ilgili 3 tane profil var. Birinci kullanıcı, ikinci kullanıcı ve üçüncü kullanıcı olarak kişiselleştirme yapabiliyorsunuz. Şurada dörtlü bir menü tuşumuz var. Menü tuşuna bastığımızda Apple CarPlay ve bağlı uygulamalara girebiliyoruz. Araç tuşuna bastığımızda ise burada sürüş işlevleri ve araç ayarlarıyla ilgili ayarlarımız var. Otomatik uzun far değişim ayarı var. Otomatik olarak akşam karşınızdan biri geldiğinde kısa farlara geçiyor. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Patinaj kontrol sistemimiz var. Düşük hava basınç uyarı sistemimiz var. Bunların hepsini buradan ayarlayabiliyoruz. Araç ayarlarına geldiğimizde farla ilgili ayarları, iç aydınlat, karşılama aydınlatması, refakat aydınlatmalarını buradan ayarlayabiliyoruz. Geriye geldiğimizde güvenliğe geçelim. Aktif güvenlik frenini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Çarpışma önleme sisteminin bir parçası. Çarpmamanın bir garantisi yok ama oluşabilecek kazanın belki önüne geçiyor, belki de kazanın şiddetini azaltıyor. Trafik tanıma levhası özelliğini yine buradan açıp kapatabiliyoruz ve sürücü yorgunluk uyarısını buradan ayarını yapabiliyoruz. Güvenlikle ilgili ayarlar bu şekilde. İyi çalışıyor. Netliği güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Apple CarPlay'in hızını da bir gösterelim. Spotify'a geçelim mesela. Evet. İlk defa kullanmamıza rağmen herhangi bir takılma olmadı. Apple CarPlay hızlı ve güzel çalışıyor. Yakıt tasarrufundan da hemen bahsedeyim. Şu anda 6.9 litrelik bir yakıt tüketim verisi elde etmişiz. Son 1900 kilometrede oldukça uzun bir süre bu. Şehir dışında 6 litrelere indirirsiniz 110-120 bandında giderseniz. Şehir içerisinde 7,5-8 litrelerde gezersiniz eğer yoğun trafiğe giriyorsanız. Tabii ki fazla yakmanın sınırı yok. Ne kadar çok basarsanız turbo bir araç, ağır bir araç daha fazla yakacaktır. Aracımızın boş ağırlığı ise 1461 kilogram. Model donanım farklarından bahsedeceğim. Grandland 2 donanımla satılıyor. GS ve Ultimate. İnternet sayfasında da güncellenmesi gereken 1-2 bilgi var. Onu da hatırlatayım. Siz benim dediğime inanın arkadaşlar. GS donanımda 18 inç jantlarımız var. Ultimate'da 19. Farlarımız Intellux LED farlar değil, daha farklı bir teknolojiyi barındırıyor. 6 yöne ayarlanabilen sürücü ve yolcu koltuklarımız var ve yolcu koltuğumuzun da yükseklik ayarı yapılabiliyor. Elektrikli bagaj da araçta standart. Ultimate donanımı seçerseniz 19 inç jantlar geliyor. 360 derece görüş
özelliği geliyor. Şerit ortalama özelliği geliyor. Deri koltuk döşemeleri, 8 yön ayarlı sürücü koltuğu özelliği geliyor ve hem ısıtmalı hem de havalandırmalı ön koltuklar geliyor arkadaşlar. Ekonomik durumunuza göre Ultimate veya GS donanım alabilirsiniz. Ben uzun yolda özellikle adaptif cruise kontrolü sevdiğim için muhtemelen Ultimate donanıma giderdim. Aynı zamanda LED farlarda bir diğer tercih sebebim olurdu. Araçta bir donanım eksikliğinden bahsetmek istiyorum. Bagajı açmak istiyorsunuz. Kumandadan içerideyken bunu gerçekleştiremiyorsunuz ve aynı zamanda herhangi bir düğme de yok. Manuel olarak elbette açılabiliyor fakat bir defa basıp bırakmak gerekiyor. AVM girişlerinde birkaç defa basılırsa yarıya kadar açıp kalabilir. Bilginiz olsun. Geri görüş kamerasının netliğinden bahsetmek istiyorum. Gece çok iyi sonuçlar elde edemedim. Gündüz de çok iyi sonuçlar elde edemedim ama yeterli. Direksiyonu sağa ve sola çevirdiğimde nereye gideceğimi görüyorum ve burada geriye gittikçe hemen bilgisayar onu simüle ediyor. Ön tarafta bir kameram yok. Olmuş olsaydı onu da görecektik. Ön camların nasıl yıkandığını da göstermek istiyorum. Şu an bastım, su geliyor fakat bakın çok fazla sağa sola sıçramıyor. Tüm su cam üzerinde kaldı ve aynı zamanda ben burada sileceği hangi pozisyona alırsam burada ekranda onu da bana gösteriyor. Bu da sürüş güvenliğini arttıran bir özellik. Toparlamak gerekirse bir Opel kullandığınızı her an hissediyorsunuz. Güvenli bir sürüş sizi bekliyor. Oturma pozisyonunuz güzel. Yakıt ekonominiz makul bir seviyede. Motor şanzıman uyumu çok iyi ve aynı zamanda Opel ağı Türkiye'nin her yerinde var. Bu da Opel alanlar için önemli bir tercih sebebi olsa gerek. Ben aracı genel olarak çok beğendim. Ailelere hitap eden bir araç olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.